Getafe maçı öncesinde Real Madrid'in sakat futbolcuları. Şampiyonlar Ligi finalinde El Clasico olasılığı. Real Madrid taraftarları eleştiriyor. Arda Güler ilk 11 oyuncusu mu? Altyapıdan gelecek hangi oyuncuyu Arda Güler'in yerine düşünüyorlar? Real Madrid, Arsenal'ın yıldız futbolcusuna teklif götürdü. Haaland hangi yıldız futbolcuyu takibe aldı? Jude Bellingham kadro dışı kalma riskiyle karşı karşıya. Semih Kılıçsoy'un Parma maçı performansı. Hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Real Madrid bir sonraki maç Getafe ile oynayacak dostlar. Tarihte burada görüldüğü gibi fazlasıyla sakat futbolcusu var. Arda Güler büyük ihtimalle ilk 11'de olacaktır. Arda Güler'den yine güzel bir performans bekliyoruz. Bir önceki maçlarda olduğu gibi Arda Güler'den de skor katkısı bekliyoruz. Çünkü onun yerine söylenen bir sürü oyuncu var. Altyapıdan gelecek oyuncular var. Transfer edilecek oyuncular var. Arda Güler'in kadrodaki yeri sizce sabit mi arkadaşlar? Bundan 15 gün önce falan Arbeloa açıklama yapmıştı. Arda Güler dokunulmazdır demişti. Arda Güler bizim takımımızın oyun kurucusu demişti. Bakalım dediği sözün ardında duracak mı? Ve Jude Bellingham Instagram'dan paylaşım yaptı. Antrenmanlara geri döndü. Biliyorsunuz arkadaşlar, o geri dönüyor. Yani bilemiyorum dostlar, neler olacak. Bellingham dönüyor, altyapıdan gelecek oyuncu var. İşte Rodrigo iyileşiyor. Arda Güler nerede oynayacak? Sizce oynayabilecek mi dostlar? Sizlere sorun budur. Gerçekten şöyle uzunca bir yorum yazabilirsiniz. Yorumlarınızın hepsini okuyacağım. Cevap da vereceğim dostlar. Gelelim Mbappe'ye. Marca gazetesi yazmış. Mbappe bu sezon sakatlıklar nedeniyle 53 gün sahalardan uzak kaldı. Önceki rekoru 2019-2020 sezonunda 51 gündü. Bu onun için alışılmadık bir durum. Yani çok fazla sakatlanmıyor aslında ama bu yoğun maç trafiği, pas atması gereken yerde attığı çalımlardan sonra aldığı darbelerden dolayı belki de sakatlanıyor futbolcular. Bunu en sık yaşayan futbolcu Neymar'dı biliyorsunuz. Bazen çalım atmak değil de pas yapmakta öncelikli bir durum futbol içerisinde. Evet, Marca gazetesi tekrardan Mbappe kafası karışık. Fransız oyuncu sakatlık nedeniyle durmaya alışkın değil, yani maç kaçırmaya alışkın değil. Bu da iyi bir haber arkadaşlar. Hani yatmaya gitmiyor hiçbir takıma tabii ki de. Oynamak istiyor, oynamaya alışkın ama sakatlıkta futbolun içerisinde olan bir durum. Yapacak bir şey yok. Mbappe'nin tek hedefi Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçına hazır olmak. Tek kafasında olan düşünce Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlar arkadaşlar. Manchester City maçına yetişmek istiyor kendisi. Tabii bu şekilde oynamaya devam etseydi Dünya Kupası'nı da kaçırabilirdi dostlar. O yüzden riske atmak istemedi. Şu an tedavi sürecine de başlanıldı dostlar. Evet, Real Madrid'in eksik oyuncuları Getafe karşısında kimler oynamayacak, kimler sakat? Militao, Dinhuijsen, Asensio, Ceballos, Bellingham ve Mbappe'den yoksun olarak Getafe maçına gidecekler arkadaşlar. Sizce Real Madrid Getafe maçını kazanabilir mi? Nasıl bir performans sergiler? Biliyorsunuz bu sezon oynadığı futbol pek de takdir görmüyor. Pek de insanların hoşuna gitmiyor Real Madrid'in. Ve Manchester City'yi sizce eleyebilme şansları var mı? Yorumlar kısmına bir yazın bakalım. Resmi açıklama: Benfica, Real Madrid maçında ırkçı ve uygunsuz davranışlarda bulunan 5 taraftarı kadrodan uzaklaştırdı. Yani bir daha maça gelemeyecekler sanırım. Bu maymun taklidi yapan taraftarlar vardı. İzletmiştim ben size, videosunu açmıştım. Vinicius Junior'un olduğu, geçtiği bölümde ona maymun hareketleri yapan taraftarlar bir daha maçlara gelemeyecekler büyük ihtimalle. Doğru karar mı? Kesinlikle doğru karar. Real Madrid'in sıradaki 6 maçı arkadaşlar. Bu 6 maçtan sonra milli maçlar araya giriyor. Evet, Real Madrid Getafe ile oynuyor. Sonra Celta Vigo ile oynayacak. Manchester City geliyor. Elche ile oynayacaklar. Tekrardan Manchester City ve sonrasında Atletico Madrid. Oldukça zor bir maç fikstürü gözüküyor arkadaşlar. City maçları özellikle Real Madrid'i oldukça yıpratacaktır. Sizce Real Madrid bu maçlardan toplam kaçını kazanır, kaç puan toplar buradan? Cidden zor bir fikstür gözüküyor. Mundo Deportivo gazetesi yazmış. Real Madrid'de eşi benzeri görülmemiş bir durum. Aynı hafta içinde hem pazartesi hem de cuma günü maç yapacaklar. Bir haftada 2 maç yapacaklar dostlar. Normal lig maçı yapacaklar benim bildiğim. Bir haftada 2 lig maçı. Evet, garip. Real Madrid taraftarlar oldukça yoğun olarak böyle bir dizilim sunuyorlar. Real Madrid yönetimine, Arbeloa'ya. Arda Güler kesinlikle yok. Valverde, Tchouaméni, Pitark ve Jude Bellingham 10 numara pozisyonda gözüküyor. Hiçbir zaman Arda'yı oynatmadıkları pozisyon. Şurası arkadaşlar, yani çok garip Real Madrid ya. Vallahi çok. Hiçbir maçta denemediniz ya çocuğu. Ve altyapıdan gelen yeni Pedri diyorlar. Yeni Pedri dediğiniz adam Arda Güler'in bütün istatistikleri Pedri'den daha üstte arkadaşlar. Ama onun yerine yeni Pedri'yi ilk 11'e dahil etmek istediğini söyledi. Bunu Arbeloa söyledi. Pitark'ı
İlk 11'e sabitleyeceğim dedi abi. Yani kimi yerine sabitleyecek sizce dostlar? Kimi çıkaracak? Bellingham döndüğünde Bellingham mı oynar sizce? Arda mı oynar? Pitart mı oynar arkadaşlar? Kim oynayacak? Sabitleyeceğim dediği oyuncu da bu. Yani bekleyip göreceğiz dostlar. Biz her zaman Arda Güler'i desteklemeye de devam edeceğiz. Nereye giderse gitsin destekleyeceğiz. Çünkü onun futboluna çok güveniyoruz. Juventus sezon sonunda Icardi istiyor. İtalyan gazetelerinin hepsinde bu haber var. Yani çapraz bağ koparmış, oldukça kilo almış bir Icardi'yi hala İtalyan kulüpleri istiyor. Kesinlikle gördüğüm en özel bitiricilerden birisi Icardi. Ama Prime Icardi mi orası tartışılır. Galatasaray'da bile yedek kalan Icardi'yi Juventus nasıl istiyor bilmiyorum arkadaşlar. Yani daha böyle modern bir futbolcu, modern bir forvet, güçlü bir forvet, sakatlık geçmişi olmayan, yaşı böyle gelecek vaat eden bir forvet mi almalı sizce, yoksa Icardi gibi tecrübeli bir isim mi almalı Kenan Yıldız'ın yanına? Juventus bu sezonlardan Galatasaray'dan serbest oyuncu olarak ayrılabilecek Mauro Icardi'yi transfer etmeye çalışabilir. Spalletti Icardi'nin büyük bir hayranı ve bu durum transferin gerçekleşmesini sağlayabilir. İtalyan medyasından haberler. Arda Güler ve ailesi Bernabéu'da arkadaşlar. Arda Güler'in doğum gününden bir görüntü. Onun için güzel bir hatıra olmuştu biliyorsunuz. Bernabéu çimlerinde ailesiyle top oynamıştı. Güzel bir görüntüydü. Evet, Semih Kılıçsoy performansına değinmeden edemeyeceğim arkadaşlar. Maçın özetini izlemenizi tavsiye ediyorum. Semih Kılıçsoy'un 2 tane şutu, bir şutu direkten döndü offside nedeniyle. Bir tane de sol ayakla denedi, kaleciden döndü. Özellikle şu fotoğraftaki arkadaşın attığı golü izlemenizi tavsiye ederim. İnanılmaz bir gol attı taş çizgisinin oradan. Böyle bir vuruş yok. Gerçekten çok hoşuma gitti gol. Özellikle Semih Kılıçsoy'un da akan oyunda oynadığı futbol, tiki taka, tek paslı futbolu inanılmaz bir şey. Arda Güler'le inanılmaz anlaşabilir. Milli takım için söylüyorum. Gerçekten Semih Kılıçsoy'un performansı çok önemli. Çünkü elimizde forvet oyuncusu yok dostlar. Fazla bir forvet oyuncusu yok. Deniz Güller var. Semih Kılıçsoy var. Aslında mevkisi forvet olmayan Kerem Aktürkoğlu var. Sizce milli takımın forveti kim olmalı? Bunu da yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Sizlerle bir tartışalım bunu yorumlar kısmında. Neymar, Vinicius Junior'un gol sevincini yapıyor arkadaşlar. Ona destek oluyor. Direkt dansı devam ediyor abi. Ve de Valverde bu sezon şu ana kadar 12 asist yaptı ve bu onun kariyer rekoru arkadaşlar. Peki Arda Güler'in asist sayısı kaç bu sezon Real Madrid formasıyla? 12. Arda Güler 20 yaşında Valverde'nin prime'ını zaten gerçekleştirmişti. Arda Güler Valverde'nin prime'ını gerçekleştirdi asist sayısı olarak ve Arda Güler 20 yaşında, daha çok uzun seneleri var. Allah sakatlık kaza bela vermesin Arda Güler'imize. Efsane bir futbolcu olacak kendisi. Dean Huijsen, Carreras, Tchouaméni ve Vinicius Junior Bernabéu'da Manchester City'ye karşı oynanan maçta sarı kart görürlerse rövanş maçında deplasmanda oynayamayacaklar Manchester City karşısında. Çok dikkat etmeleri gerekiyor. Gerçekten bu da eksi bir yön Real Madrid için. Zaten çok fazla sakatı var. Bir de bu kart cezaları onların başını çok ağrıtacak. Manchester City maçında Rodrigo'yu mu alırdınız arkadaşlar? Arda Güler'i mi alırdınız? Bir Real Madrid taraftarı böyle söylemiş. Manchester City maçında Rodrigo'yu Arda Güler'in yerine 10 numarada oynatırdım demiş. Oynatın baba, onu da 10 numara oynatın ama Arda'yı hiçbir şekilde 10 numara oynatmayın. Çok garipsiniz. Evet, yoğun bir eğitim haftası Real Madrid antrenmanlarına devam ediyor. Rodrigo da döndü arkadaşlar. Getafe maçında da oynayacaktır. Kimin yerine oynayacak bilmiyoruz. Yani çok merak konusu. Kadroyu hep birlikte göreceğiz. Arda Güler'i de çok yakından takip etmeye devam edeceğiz. Semih Kılıçsoy'u ettiğimiz gibi Kenan Yıldız'ı takip ettiğimiz gibi. Evet, güzel bir haber. Çünkü çok severim arkadaşlar. Nike kısa süreliğine Ronaldinho'nun 2005-2006 sezonunda giydiği formayı tekrar satışa sunacak. Evet, kim ısmarlıyor bu formayı bana? Hadi bakayım. Ismarladınız formayı bir anda bana. Gerçekten nostalji şeylere bayılıyorum ya. Arbeloa Mbappe'nin sakatlığı hakkında şunları söyledi. En iyisi durup iyileşmesiydi, oynayamaz. Birkaç gün veya birkaç hafta içinde geri döneceğini umuyoruz demiş. Yani o da Real Madrid için önemli futbolcu. Attığı gol sayısından dolayı diyorum, yoksa oyun tarzından dolayı asla bir Real Madrid futbolcusu değil. Fenerbahçe'nin şu anki kadrosuyla oynamak ister miydiniz diye bir soru geliyor. Mesut Özil, yok istemezdim, ben futbolu bıraktım, güreşe bakıyorum demiş. Victor Osimhen şu anda Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşılaşmaktan kaçınmayı tercih ettiğini itiraf ediyor. Eğer Liverpool ile eşleşirsek bunu intikam olarak görecekler. Adam ileri görüşlüymüş. Gerçekten hepsi de intikam istiyor. Bu yüzden şu anda Liverpool ile karşılaşmaktan kaçınmayı tercih ederim. Ama eğer onlarla karşı karşıya gelirsek elimizden gelen her şeyi yapacağız demiş. Osimhen'in de biraz böyle
Bu takım arkadaşlarının modunu düşüren Mbappe tarzı hareketleri var. Çok fazla sitem ediyor. Bunu biraz bırakması gerekiyor. Yani bunlar artık takımınızı motive etmiyor. Takım arkadaşlarınızı motive etmiyor. Onların daha da çok düşmesine neden oluyor. Mbappe de aynısını yapıyor. Osimhen'in buna dikkat etmesi gerekiyor. Barcelona birkaç ay içinde küme düşebilir. FIFA bunu yapabilir demiş. Yani böyle bir haber var. Bu da Negreira, sanırım bu şikeden dolayı söylenilen bir haber. Böyle bir haber olursa gerçekten dünya şokta olur, yani şoka girer. Barcelona eşleşme tablosunun diğer tarafında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi finali olası bir El Clasico maçı için mümkün arkadaşlar. Real Madrid bu tarafta, Barcelona bu tarafta. Yani maçlar oynana finale gelebilirler. El Clasico sizce olabilir mi finalde? Nuri Şahin, her Türk gibi Juventus karşısında Galatasaray ile çok gurur duydum demiş. Evet, gerçekten gurur duyduk. Çünkü eledik, dünya devi bir takımı eledi Galatasaray ve hala yoluna devam ediyor. Sıradaki rakip de yine çok güçlü İngiliz ekibi. FIFA Başkanı Infantino, Meksika'ya güveniyoruz, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Evet, orada da ortalık karıştı arkadaşlar, biliyorsunuz. Maronların olayları, oralar karıştı. Jude Bellingham, hiç bahis oynamam. Favorilerin kim olduğunu bilmiyorum. Bildiğim tek şey Real Madrid olduğumuz. Harika oyuncularımızla oldukça iyi bir takımız. Gerisi sadece dış gürültü. Onlara güveniyorum demiş. Evet, sanki bir teknik direktör gibi açıklama yapmış. Onlara güveniyorum. Tamam. Liverpool artık Premier Lig'de en yüksek maaş bütçesine sahip. Bu rakam şampiyonluktan elde edilen bonusları da içermektedir. The Athletic'in haberi. Arne Slot, 450 milyon euro harcadık ama sadece 250 milyonundan verim alabildik. Önünüze gelen herkesi alırsanız böyle olur abi, bir durun ya. Isak düzenli süre alabilecek forma ulaşamadı. Leoni sezonu kapattı. Frimpong sadece 5-6 maçta etki edebildi. Yedek kalecimiz Mamardashvili'ye 35 milyon euro verdik. Almasaydınız abicim, yedek kaleciye niye 35 milyon euro veriyorsunuz ki? O kadar para harcıyorsunuz ama başarılı da değilsiniz işte. Nottingham Forest stadyumunda 170 TL'ye satılan sosisli. Bizim ayakların yorgana sığmayış arkadaşlar, bu nasıl bir sosisli ya? Genel bilgi şudur. Altyapıdan gelen Thiago, Pedri'den daha iyi bir orta saha oyuncusu. Thiago oyunu oynuyor, Pedri ise ilgi odağı oluyor demiş. Aynısı Arda Güler için de geçerli. Alın abi, bu da gelsin. Herkes gelsin ama Arda Güler her sezon Real Madrid'de kalmaya devam ediyor. Arbeloa önümüzdeki bazı maçlarda Thiago'yu ilk 11'de oynatmayı ciddi olarak düşünüyor. Antrenör Thiago'nun çok özel bir oyuncu ve nesiller arası bir yetenek olduğuna inanıyor. Marca gazetesinin haberi. Oynat bakalım. Manchester United sezon sonunda teknik direktör koltuğuna Roberto Martinez'i getirmeyi planlıyor. İspanyol teknik adam şu anda Portekiz milli takımına odaklandığı, ancak Dünya Kupası'ndan sonra kulüp takımı çalıştırmaya sıcak baktığını bildirdi. Evet, Manchester United için sizce uygun mu bu isim? Real Madrid, Arsenal'dan yıldız bir futbolcuya teklif götürdü. Gabriel ismi. Zubimendi'ye götürmüştü, Saliba'ya götürmüştü. Onlar da reddedilmişti ve Gabriel teklifi de dostlar reddedildi. Haaland, Victor Osimhen'i takip etmeye başlamış ve Haaland, Manchester City Real Madrid eşleşmesinin altına attığı GIF yorumu dostlar. Yorumda bu. Speed'i kullanmış. Hani yine mi? Gibisinden bir paylaşım. Geçmiş olsun, Asensio daha güçlü bir şekilde geri döneceksin. O da omzundan, boynundan sakatlandı dostlar. Biliyorsunuz ciddi de bir problemi yok. Şampiyonlar Ligi kura çekimi nedeniyle Real Madrid La Liga'da Celta Vigo ile 7 Mart yerine 6 Mart Cuma günü karşılaşacak. Yani hafta sonu gelmeden 2 maç yapmış olacak. Çok garip bir durum, söylemiştik. Ercan Taner, bu saatten sonra anılarımda kalan cümleyi tekrar yazmak istedim. Alman, İngiliz, İtalyan, İspanyol fark etmez. Hangisi gelirse gelsin demiş. Evet, gelelim o habere. Tuchel Dünya Kupası öncesinde kesin bir karar vermeye hazır olduğunu bildiriyor. Söylentilere göre Tuchel, eğer orta saha oyuncusu turnuva için tamamen hazır ve %100 olmazsa Jude Bellingham'ı kadro dışı bırakmaya hazır. Teknik ekibin mesajı açık, isim ne kadar büyük olursa olsun sadece fiziksel olarak en iyi durumda olan oyuncular seçilecek. Bellingham'ın milli takım kariyeri riskle, Dünya Kupası'na gidemeyecek büyük ihtimalle. Marco Rossi, Macaristan milli takımının teknik direktörü. Dominik'in hayatında her zaman tek bir hayali vardı. Real Madrid. Onu küçüklüğünden beri tanıyorum. Hayali her zaman Real Madrid olmuştur. Szoboszlai'nin. Teknik direktörü de onun Real Madrid'e gitmesi için PR çalışması yapmış. Vinicius Junior, Rodrigo, Militao sakatlık yaşamadıkları takdirde Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna yer alacak oyuncular arasında. Uzun zamandır forma giymeyen Militao falan zor, bilmiyorum. Evet, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Video hoşunuza gittiyse arkadaşlar videomuza like attıktan sonra videoyu hype'lamayı unutmayın.
Ve kanalımıza da abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Katıl alıp süper teşekkür gönderirseniz de bizlere destek olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.